Yeah, of course I watched the game. It was very interesting, and I think Beşiktaş did well until the red card. Yeah, it was a tough decision, but I think it was correct, and the mistake Atiba made was very bad, and Vida had to pay the price for it, and I think he leaves him. Lewandowski would have scored anyway, so I think in this case it would have been better to let him score. But after these situations, it's always easy to judge and to tell what he should have done, because everything goes really quick, and obviously Vida thought he could play the ball, but I think every team in the world has problems with one man less against Bayern Munich or Bayern, Barcelona or Madrid, and we saw that Beşiktaş was suffering, and unfortunately it was not the same game anymore after the red card. I was really looking forward to that game because I thought Beşiktaş, they have something to offer, but as I said, after the red card it was very difficult. Evet, tabii ki izledim. Oldukça da ilginç bir maçtı. Beşiktaş kırmızı kart pozisyonuna kadar oldukça da iyi bir iş yapmıştı. Ama maalesef kırmızı kart pozisyonundan sonra işler biraz değişti. Atiba'nın yaptığı hata sonrası bu hatanın bedelini de Vida ödemek zorunda kaldı. Evet, zor bir karardı bence. Karara gelecek olursak, ama doğru bir karardı. Tabii belki Lewandowski'yi bırakmış olsa Vida, Lewandowski çok büyük ihtimalle golü atacaktı. O pozisyonda belki gol atmasına izin vermek daha doğru olabilirdi, ama tabii bununla alakalı pozisyondan sonra konuşmak çok daha kolay. O pozisyonun içinde muhakkak Vida'da topa dokunabileceğini düşünüp böyle bir hamle yaptı. Dediğim gibi dünyanın hangi takımı olursa olsun Bayern Münih'e karşı 10 kişi oldukça zorlanacaktır. Dün Beşiktaş'ın başına gelen de buydu. Oldukça da üzüldüm çünkü maçı heyecanla bekliyordum. Çünkü gerçekten Beşiktaş'ın bir şeyler sunabileceğine inanıyordum, ama 10 kişi kaldıktan sonra oyun oldukça değişti ve maalesef böyle bir sonuç ortaya çıktı. It's always difficult to say what if, but I think if you watch the first 15-20 minutes, Beşiktaş was looking dangerous on counter-attack, and I think that they had something to offer, as I said before. And unfortunately, the game was finished after the red card, and after it's always difficult to say what if happened, what if this thing happened, or what if Beşiktaş scores a goal, or what if Bayern scores an early goal. The game was like this, and after the red card, in my view, I already knew that the game would have been very difficult and would have been finished for Beşiktaş. Tabii bunu söylemek çok zor. Çünkü ilk 15 dakikada Beşiktaş özellikle kontra ataklarda oldukça tehlikeli gözüktü. Daha önce de söylediğim gibi Beşiktaş'ın gösterecek bir şeyleri olduğuna inanıyordum ben. Ama maç bittikten sonra bunun değerlendirmesini yapmak, kırmızı kart olmasaydı şöyle olurdu, ya da Beşiktaş eğer gol atsaydı bu olurdu, ya da işte Bayern Münih erken bir gol atsaydı maç şöyle değişebilirdi tarzı yorumlar yapmak çok kolay değil. Kendi açımdan bakmam gerekirse kırmızı kart olayı gerçekleştikten sonra maçta aslında maçın bittiğini ben de düşünmüştüm. Çünkü gerçekten çok zor olacaktı Bayern Münih'e karşı 10 kişi oynamak. Ama dediğim gibi maçtan sonra böyle bir değerlendirme yapmak, bir şeyler farklı olur muydu, olmaz mıydı diye söylemek oldukça zor. It's like always. I think Barcelona is one of them teams who is up for the title. As we saw yesterday, Bayern Munich is in great form. And it will be very interesting to see when the teams arrive in April, when it comes to the semi-finals, what form they will have. This will always be a very important issue, what injuries they have. I mean, if Barcelona is missing Messi, it's also a different kind of team. Also, if Bayern is missing some key players, it's also a different side. So I think these three teams, also maybe Madrid, if they're finding their form back, I think these 2-3 teams are the contenders at the moment. But as I said, in April everything can change because of injuries or lack of form. Aslında her zaman gibi Barcelona'yı söyleyebilirim. Oldukça güçlü gözüküyorlar. Münih'te dün gördüğümüz üzere oldukça kuvvetli bir oyun ortaya koydu. Bununla alakalı daha iyi bir fikre sahip olmak için aslında Nisan'ı beklememiz gerekebilir. Çünkü Nisan ayında yarı finaller geldiğinde ya da o aşamaya geldiğimizde takımların form durumları, sakatlıkları, sahip oldukları oyuncular, bazı şeyler bunları belirleyecek. Çünkü Barcelona baktığınız zaman Messi olmadığı zaman aynı Barcelona değil, aynı zamanda Bayern Münih için de aynı şey geçerli.
bazı anahtar oyuncuları, bazı çok önemli oyuncuları olmadığında onlar için de işler biraz daha karmaşık hale gelebiliyor. Bu iki takıma Real Madrid'i de ekleyebilirim. Real Madrid eğer beklenilen form düzeyine ulaşırsa Nisan ayında ya da o zamana doğru beklenilen form düzeyine ulaşırsa onları da ciddi bir aday olarak görüyorum. Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid'i söyleyebilirim ama dediğim gibi Nisan ayı geldiğinde form durumları, bütün takımların sakatlık durumları, nasıl bir oyun oynayacakları hepsi bunlarda belirleyici olacak. Ben de bekliyorum ama söyleyeceğim 3 takım Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid olabilir. Yeah, I think we had a good training camp in Antalya. We started good with the home win against Alanya, which was very important for us as we were gaining confidence. And yeah, I think you can see that the games are always very tight, and they're always everything can happen in these games. I mean, also against Galatasaray now, we could also lose the game, but in the end we were lucky to win it. And in every game there are some key moments, and when you can decide them for yourself or for your team, then you go out as a winning team. Also against Beşiktaş we had something to offer in the second half, and I think that the last 10-15 minutes we were close to get a draw, than them to score the 3-1. So I think every game here in Turkey, most of the games are very close. And yeah, you can see we are a good team and we have a good team spirit. Ilhan and Mbaye are both good players. You see that they add their qualities immediately. They settled in really well. But we are a really nice group, I think, with foreigners and Turkish players, young and experienced Turkish players. And I think it was also easy for them to settle in a team like this. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra da Alanya'ya karşı kendi evimizde oldukça önemli bir galibiyet elde ettik. Bu önemli galibiyet de bize özgüven kazandırdı. Tabii baktığınız zaman Türkiye'de bizim oynadığımız maçlarda, diğer maçlarda genelde birbirine çok yakın geçen maçlar ve çok ufak nüanslar sonucu belirliyor. Daha sonra mesela Beşiktaş maçını kaybettik ama Beşiktaş maçının ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduk ve biz de gol atabilirdik. Ya da son 15-20 dakikada 3. golü de yiyebilirdik. Oradan bir puan da çıkartabilirdik. Dediğim gibi bütün maçlar birbirine çok yakın geçiyor. Çok ufak farklar belirliyor. Biz de bu işleri iyi yaptık ligin ikinci yarısında. Gerçekten iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum ve iyi bir takım ruhuna sahibiz. Herkesin birbirine saygı duyduğu ve birbirine sevgi duyduğu bir takım ruhuna sahibiz, bir takıma sahibiz. O yüzden gelen oyuncular, yeni gelen oyuncular için de uyum sağlamak çok fazla zor olmadı. Hem İlhan hem de Mbaye oldukça iyi oyuncular ve grubumuza hemen adapte oldular. Hem yabancı oyuncularla hem Türk oyuncularla, genç Türk oyuncularla, genç yabancı oyuncularla ya da tecrübeli yabancı oyuncularla, tecrübeli Türk oyuncularla oldukça homojen bir grubumuz var, oldukça iyi bir grubumuz var. Ve bunu da sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Şu anda yakaladığımız uyum yeni gelen oyuncularla birlikte oldukça iyi. I think we prepared the game like every other game. We knew that we have to watch out for their strength, especially the attacking force, and we knew that we are in good shape since we came back from the break. So we knew that we had something to offer, and as I said before, the game is always here in Turkey. It's very close. So the key moments this game were coming to us, and I think we also had the willingness and the desire to win that game, because 2-3 weeks before against Beşiktaş we also saw that against a big team, we can win if things go for our way, and at this game now against Gala the things went a little bit in our direction. I think the thing that Gomes had after 7-10 minutes was also a little bit of help of us, because after that stuff he wasn't after that breakdown he wasn't in that form that he used to be, and that also helped us. In half-time they made a tactical decision which also helped us. They played with two strikers and didn't cover the midfield and put Ryan Donk back into the defense, which was very good for us in our game. And we saw that in the second half we had a lot of space to attack, and fortunately Fatih Terim made this change in half-time, and it helped us a lot to get this
few percentage on our side to win that game, and yeah, you need that against the big teams, and we had that day, and we're very happy that we got the 3 points, which we could have got maybe in other games also, but it was very good. Aslında hazırlanma aşaması her maça hazırlandığımız gibi geçti. Galatasaray'ın güçlü yönleriyle alakalı çalıştık. Özellikle hücum gücü üzerine çalışmalar yaptık. Biz de zaten gayet iyi durumdayız. Beşiktaş maçını oynadıktan sonra büyük takıma karşı eğer doğru anlarda doğru işleri yapabilirsek galibiyet alabileceğimize inanmıştık ve bu maçta da aslında biraz böyle oldu. Tabii ki maç içinde bazı değişkenler de oldu. Bu 7. veya 10. dakikada yaşanan olaydan sonra Gomis daha sonra o olayı yaşadıktan sonra belki eski formunda geri dönmedi maçın içinde. Ve belki Galatasaray oyuncularını da etkilemiş olabilir bir durum. Daha sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıya başladığımızda Galatasaray oyun kurgusunu değiştirdi. 4-4-2 ya da 2 tane forvetle oynamaya başladılar. Bu da açıkçası bizim avantajımız oldu. Bu galibiyet yüzdesinin biraz daha bizim tarafımıza kaymasına sebep oldu. Donk defansa geçti. Bu da bizim için hem atak şansları doğurdu hem de daha fazla boşluk bulmamızı sağladı. Doğru anlarda doğru işleri yapabildiğimiz için Galatasaray maçında da bu maçı kazanmış olduk. Fatih Terim'in böyle bir değişiklik yapması tabii zorunlu da olabilir ama bizim en azından bu maç özelinde işimize geldi ve ikinci yarıda da oynadığımız doğru oyunla galibiyeti aldık. Dediğim gibi oldukça iyi bir takım ruhumuz var ve iyi de hazırlanmıştık maça. Böyle doğru anlarda doğru işleri yaptığımızda değişkenler de bizim lehimize çalıştığında büyük takımlara karşı galibiyet alabiliyorsunuz. Çünkü büyük takımlara karşı galibiyet alabilmeniz için böyle şeylere de ihtiyacınız var ve son maçta tam olarak olan şey buydu. Oynadığımız güzel oyunda da galibiyeti aldık. In that moment, you feel that football is not as important as it is maybe before the game. But if you see these things, yeah, it makes you realize that it's just a game. And I was very surprised that he kept on playing. But it was his decision, and yeah, it was very good to see that after he was able to play on, because I think after this stuff, everybody in the stadium, you could feel that everybody was quiet, and there was a little bit of a shock to everybody. So yeah, I'm very happy that he's healthy and good again, because health is always something that stands above all. Tabii ki o anda aslında futbolun belki de düşündüğümüz kadar önemli olmadığını hissettim. Çünkü oldukça kötü bir andı ve o sakatlığı yaşadıktan sonra ya da o olayı yaşadıktan sonra devam etmesine de biraz şaşırdım açıkçası ama tabii ki onun kendi kararıydı. Oynayabileceğine en azından gerçekten sevindim. Çünkü siz de fark etmişsinizdir, o olay olduktan sonra stadyumda bir şok havası oluştu ve herkes sessizleşti. Ama en azından sahaya geri döndü, oynamaya devam etti ve şu anda da oynayabilecek durumda olduğu için oldukça mutluyum onun adına. Çünkü sağlıklı olmak her şeyin üstünde gelen en önemli şeydir ve o olay geçtiğinde de o olaydan sonra bana hatırlattığı şey sağlığın her şeyden daha önemli olduğu oldu. I saw it like everybody else. In my opinion, you can give it, but you can also not give it. I think we also had penalties against us, or penalty not given for us. So I think this discussion is useless. He gave the penalty, and we were happy that we scored at 1-1. It was a crucial point for us because I think Gala dominated the game in the first half, and it was a good point for us to get back in level in terms. Yani ben de pozisyonu herkesin gördüğü gibi gördüm. Belki penaltı verilebilirdi ya da penaltı verilmeyebilirdi. Ama bu böyle pozisyonlar bizim de başımıza çok geldi. Bizim aleyhimize veya aleyhimize penaltı verilebilirdi ya da verilmeyebilirdi. O yüzden çok fazla tartışmanın gerekli olduğunu ya da işe yarar olduğunu düşünmüyorum. Bizim için önemli bir andı. Çünkü Galatasaray ilk yarıda oyunu domine etmişti. Biz de o önemli anda penaltıyı kullanarak maçı 1-1'e getirdik ve bize bir avantaj sağladı. O yüzden de iyi bir pozisyon oldu bizim için penaltı verilmesi. That's a good question. I think if we could figure it out, I think we also would have changed it.
But obviously at home, yeah, we feel much more comfortable with everything. We seem to have a different energy also regarding our opponents, and we have to work on that. That we also in away games that we get more points, and that we play on a higher level like we used to do at home games. Oldukça iyi bir soru. Evet, aslında deplasman performansımızın gelişmesi gerektiğinin biz de farkındayız. Kendi evimizde daha özgüvenli oynuyoruz ve daha yüksek enerjiyle oynuyoruz ama dediğim gibi deplasmanlarda yeterince puan alamadık ve aynı kalitedeki oyunu, kendi evimizde oynadığımız oyunu deplasmanlarda sürdürmemiz lazım ve bunun da farkındayız. I want all points, but it's not a wishing concert. We have to attack every game. Every team has its qualities, and even though they may be struggling in the league or in the table, every team has qualities. I mean, if you watch a team like Osmanli, they have a lot of individual talent, even though they are second last in the table. Also in Antalya, they have a good team. So every opponent is difficult. In this league, you don't have easy opponents to play against. So we have to concentrate on every game. Like we saw now against Galatasaray, on a good day you can even beat the big teams. So but you can also lose against a team which is lower in the table. So we have to keep our concentration level high, and try to perform on a high basis. That will secure us a lot of points. And as I said before, in every game there are key moments, and if we can get these key moments on our side, then I think we should get the points that we want to. Yeah. Bana sorarsanız ben tabii ki bütün puanları isterim. Bütün o maçların hepsini kazanmak isterim ama olması gereken şey bu puanların hepsini alabilmemiz için istekli olmamız. Çünkü bu dilekle olacak bir şey değil. Yani böyle dilediğim için bu puanları alacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü biz mücadele etmek zorundayız bu puanları almak için. Çünkü Türkiye Ligi'ne baktığınızda lig sıralamasındaki yerlerinden bağımsız olarak her takım oldukça kaliteli. Osmanlıspor belki lig sıralamasında yeri iyi değil ama ben izlediğimde gerçekten çok iyi bireysel yeteneklere sahipler. Aynı şekilde Antalyaspor da öyle. Her takımın çok güçlü yanları, çok iyi yapabildiği işler var. O yüzden konsantrasyon seviyesini en üstte tutmak çok önemli bu maçlar için. Çünkü Galatasaray maçında gördüğümüz gibi iyi gününüzdeyseniz büyük takımlara karşı da maçları kazanabiliyorsunuz ama eğer konsantrasyon seviyeniz olması gerektiği yerde değilse sizden daha alt sıralarda yer alan takımlara karşı da kaybedebiliyorsunuz. Bu da başınıza gelebiliyor. O yüzden yapmamız gereken şey odağımızı bu maçlara çevirmek, iyi odaklanmak ve bu maçlardan alabileceğimiz en iyisini almaya çalışmak. Çünkü dediğim gibi her maçta bazı anahtar anlar var, bazı belirleyici anlar var ve bu oynayacağımız maçlarda da bu belirleyici anları kendi lehimize çevirebilirsek, kendi lehimize kullanabilirsek hepsinden gerekli puanları alacağımıza inanıyorum. I think the target you always reach until the last whistle is blown, until the end of the year when the table is fixed. And I think our target was to do better than last year. I think we are in a good way. We are on a good way. That means that we're getting more points out of the games that we expect from us. And we have to keep going that way, and obviously every game, as I said before, is a tough challenge here in Turkey, because the level in every team there's a lot of talent, individual talent, and we have to keep going good as a team with our team spirit. That makes it difficult for every team to play against us, and therefore the target remains the same until the 20th of May, that we do better than the classification of last year. Tabii ki koyduğumuz hedefin neresinde olduğumuz ya da ne kadarını gerçekleştirdiğimizi son düdük çaldıktan sonra, yani lig bittikten sonra, bütün sıralama oluştuktan sonra görebileceğiz. Biz hala kendi hedefimizi gerçekleştirme yolunda devam ediyoruz. Geçen seneden daha iyi bir iş yapmak hedefimiz ve bu anlamda da iyi yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bu şekilde de devam etmeliyiz. Çünkü dediğim gibi Türkiye Ligi'nde her maç çok zor geçiyor. Her takımın bireysel yetenekli birçok oyuncusu var ve bütün takımların seviyelerinin arasında çok büyük farklar yok. O yüzden her takım için Kasımpaşa'ya karşı oynamayı zor hale getirmemiz lazım. Doğru şekilde oynamamız lazım. Ve
sahip olduğumuz takım ruhunu da geliştirerek devam etmemiz lazım. Sezon sonuna geldiğimizde de bütün sıralamalar belli olduktan sonra da geçen sene yaptığımızdan daha iyi bir iş yapma hedefini gerçekleştirmek istiyoruz. I think, as you said, I started really well. In the beginning, I had confidence of the coach. He gave me confidence. He showed me that he trusted me, and I paid him back in goals and assists. And I think the team was also going good. Then after came a phase when we had some problems. We lost some games, and the coach decided to make some changes. As a player, you have to decide that. You have to accept that. And after I came on off the bench, and I tried to help the team from there, and I also did that in some games, like against Alanya. I came on and had to get the win for the team. I have to accept that role that the coach gives me. He tells me still that I have a very important role for him and for the team, and I also feel that, even though I'm not starting every game. I think my performance is still good, and I hope that I will get more playing time, of course, because I love to play that game. But at the end of the day, it's the coach who decides, and when the team goes well, it's also obviously also not so easy to come into the first 11. But I keep working hard. I know that I have talent, and I show that people in Turkey that I have something to offer, and this I wanted to show in the next years and give the people of Turkey joy when they see me playing. Evet, sizin de söylediğiniz gibi lige iyi bir başlangıç yaptım. Hoca bana güvendi, teknik direktörümüz bana güvendi ve güven verdi. Ben de bu güvenin karşılığını goller atarak, asistler yaparak verdim. Daha sonra işler bizim için biraz daha kötü gitmeye başladı. Teknik direktörümüz de değişiklikler yapmak istedi. Bunu da oyuncu olarak siz de kabul etmek zorundasınız. Çünkü bu onun kararı ve siz de saygı duymalısınız. Daha sonra bazı maçlarda dediğim gibi yedek kulübesinden geldim ve takıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Alanya maçı bu maçlardan birisi olarak gösterilebilir. O maçta kenardan gelip takıma galibiyet alması için yardımcı oldum ve hocanın bana biçtiği rolü kabul etmek zorundayım. Onunla konuştuğumuzda, onunla sohbet etme şansımız olduğunda hala benim bu takım için çok önemli bir oyuncu olduğumu söylüyor ve bana bunu hissettiriyor. Ben de bu şekilde hissediyorum. Çalışmaya devam ediyorum ve şans geldiğinde de elimden gelenin en iyisini yapmak için kendimi hazırlıyorum. Tabii ki işler iyi gidiyor ve işler iyi gittiğinde bazı şeyleri değiştirmek ya da takıma girebilmek, ilk 11'e girebilmek çok kolay olmayabiliyor ama ilk 11'de başlamasam da hocanın bana biçtiği rolü bu takım için önemli olduğumu hissettirmesi benim için oldukça değerli. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum antrenmanlarda. Çünkü yetenekli olduğumu biliyorum, iyi çalışmaya devam ediyorum ve beni izleyenlere keyif verecek bir futbol oynamak için elimden geleni yapıyorum. That's a good question. Unfortunately, I forgot my Fortune teller. fortune teller at home. But I think it's these four teams: Başakşehir, Fener, Beşiktaş, and also Gala. It will be a close title race. I think people in Turkey they can look forward to very tough competition in the end, and it's difficult to say. I mean, every team has something to offer. As I said before, it will be the details will count, and hopefully the best team will win. Until now, in my opinion, I have to say that for me, Başakşehir and Beşiktaş are the closest contenders. But you saw that also Gala and in the first phase of the season, and also Fener to the end of the first season, that they have a lot of quality, and if they can get a good run, then everything is possible. But it will definitely be one of them four teams. Evet, güzel bir soru ama maalesef bana geleceği gösteren küreyi yanımda getirmeyi unutmuşum. O yüzden çok net bir cevap veremeyeceğim bu soruya. Ama bu yarışın yakın geçeceğini söyleyebilirim. Çünkü her takım oldukça kaliteli. Şampiyonluk için oynayan her takım oldukça kaliteli ve çok ufak detaylar bu yarışın sonucunu belirleyecek. O yüzden insanlar lig sonunda oldukça yakın ve sert bir yarış görecekler bence. Çünkü her takımın kendine özgü kaliteleri var, kendi sunacakları şeyler var ama şu ana kadar benim görüşüme göre Beşiktaş ve Başakşehir oldukça yakın gözüküyorlar ama Galatasaray'ın ilk yarıda oynadığı oyuna baktığımızda ya da Fenerbahçe'nin ilk yarının sonlarına doğru yakaladığı forma baktığımızda oldukça enteresan geçebilir. Onlar da bu yarışın ciddi adaylarından diye düşünüyorum.
Dediğim gibi ufak detaylar belirleyecek ve umarım en iyisi, en iyi form durumunu yakalayan, en iyi işleri yapan takım şampiyon olur. Oh, that's a question which will disappoint him because for me the best players are my teammates. My teammates who play with me, and therefore he can pick any of the goalkeepers or defenders or midfielders or the strikers of our team. These are the best players for me. Belki benim cevabım sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir ama bence en iyi oyuncular benim takım arkadaşlarım. En iyi kaleciler, en iyi defans oyuncuları, en iyi orta saha oyuncuları, en iyi hücum oyuncuları hepsi bizim takımda. O yüzden en iyi oyuncular olarak bizim takımı söylemek istiyorum.